Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir çanta yapıyoruz. Bakmalara doyamadığım gerçekten çok güzel, çok kullanışlı ve çok tarz bir çanta oldu. O kadar şık ki yani bunu yaz, kış demeden her mevsim çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle parlak dokulu bu yıkanabilir Milano rafyaları tercih ettim. Bu çantada çift kat ip kullandım. Yani çift kat ip kullanmama rağmen yaklaşık 450 gram civarı ip kullandım ben bu çantada. Ancak tabii ki de siz dilediğiniz iple örebilirsiniz bu çantayı. Dilerseniz normal yumuşak yerli rafyalardan kullanın. Dilerseniz makrome ip kullanın. Dilerseniz kağıt ip kullanın. Zaten çift kat örmemin iki sebebi vardı. Bir tanesi şöyle bir durum oluyor. Milano rafya biliyorsunuz ince bir ip. Tek katlı çalıştığımız zaman ölçüleri tutturmakta çok zorluk çekiyorsunuz. Ben bilerek çift kat ördüm. Bunu yapmamdaki birinci amacım diğer iplerle aynı kalınlığa getirmekti. Yani siz de istediğiniz iple bu çantayı örebilin istedim. İkincisi ise daha tok, daha güzel bir duruş elde etmek içindi. Siz zaten normal kendi iplerinizle ördüğünüzde bu güzel duruşu elde edebileceksiniz. Gerçekten son derece güzel, son derece kullanışlı oldu diye düşünüyorum. Özellikle sap detayı kullanım alanını arttırdı. Yani dilediğinizde bu şekilde çapraz omuz çantası olarak dilerseniz bunları hiç kullanmadan içine koyaraktan güzel bir şık bir el çantası olarak kullanabilirsiniz. Şahane bir sap yaptık. Sevgili Gülcan Hanım'a selamlar olsun. Hep kullanmak istemiştim. Bu çantamıza çok yakıştığını düşünüyorum. Orijinalinde bir saç örgüsü vardı. Burada normal klasik rafyayı elleriyle örmüşlerdi. Ben onun yerine bunu tercih ettim. Şöyle hemen içine de bakalım. Çok güzel bir iş detayı var. Bakın yine dak keten kumaş kullandım. İçinde herhangi bir destek yok. Şimdiden söyleyeyim. Ne keçe ne kanvas hiçbir şey kullanmadım. Zaten çift katla ördüğüm için ben çok güzel tok duruşlu bir çanta oldu. İnanın şöyle yaptığımdan beri durup durup bakıyorum ya çok güzel oldu çok güzel oldu diye. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Hemen ebatlarını vermek istiyorum size videonun hemen en başında. Bu arada püsküllerini kağıt ipten hazırladım. Rafya püskülleri pek sevemiyorum nedense. Hani uzaktan evet ama yakından çok hoşuma gitmiyor. O yüzden aynı renkte bir kağıt iple hazırladım püsküllerimi. Bakın çantamızın eni şöyle tam olarak 34 santim. Geniş yani en uzun kısmından bakarsam 26 santimlik bir boyumuz var. Şu kenar boyunu da hemen söyleyeyim sizlere. 20 santimde şu kenar boylarımız var. Derinlik olarak da çantamızın eni 11 santim. Ben bu çantada 3,5 milimetrelik tığ kullandım. Dediğim gibi sizin ölçülerinize uygun olsun istedim. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz videolarımı paylaştıkça size bildirim olarak gelecektir. Aynı zamanda Aryalarla Tasarım Instagram hesabımda da hepinizi bekliyorum. Orada çok daha detaylı görsellerle karşınızda oluyorum. Daha aktifim diyebilirim orada. Aynı zamanda detaylı sorularınızı, resimli sorularınızı da Instagram'dan bana gönderebilirsiniz dedikten sonra dilerseniz hiç vakit kaybetmeden haydi bu güzel çantayı örmeye başlayalım. Evet başlayalım dilerseniz. Ben bu çantamda Milano rafya kullanıyorum. Ancak Milano rafyayı ben çift kat olarak kullandım. Biliyorsunuz ince bir rafya ve çantamın dik duruşlu olmasını istiyorum. Böyle tok bir duruşu olsun istediğim için ben çift kattan çalışıyorum. Yani şöyle söyleyeyim çift katı normal rafyalarınızla aynı kalınlığa gelmiş oluyor. Yani siz dilerseniz benim gibi Milano rafya ile öreceksiniz 2 kat. Eğer ki normal başka bir rafya kullanacaksanız tek kat rafya ile çalışmanız sizin için uygun olacaktır. Bu çantada ben 3,5 milimetrelik tığ kullanıyorum. Böyle dediğim gibi böyle sıkı tok bir çantam olsun istiyorum. Milano rafyanın avantajı burada ne oluyor?
Bu çantayı yaz kış kullanabilirsiniz. Özellikle siyah olması, şöyle parlak görüntüde olması, bakın şöyle deri gibi bir görüntü oluşmasını sağlıyor bu çantada. Bu aynı zamanda suya dayanıklı, yıkanabilir, hiçbir şekilde sudan etkilenmeyen bir rafya olduğu için de dediğim gibi kışın kullanıma da uygundur diyorum. Şimdi hemen dilerseniz yapmaya başlayalım. Öncelikle 96 artı bir zincirle başlıyorum bu çantanın gövde kısmını örmeye başlarken. 96 artı bir zincir çekelim hemen. Sonrasında dediğim gibi arttırmalarımızı yaparak çantamızı örmeye devam edeceğiz. Evet, şimdi sizler için bir başlangıç yapacağım. Öncelikle orijinalini gösteremediğim için çok özür diliyorum. Şöyle bir sıkıntı yaşadım. Yanlışlıkla bekletmelerde kayıt almışım. Kayıt yapmam gereken durumlarda video durdurmaya almışım. Yani tam tersi işlemi yapmışım. Elimde de rafyadan ne yazık ki kalmadığı için zaten tam tamına yetmişti. O yüzden ben şimdi size ilk nasıl başlıyoruz, nasıl ilerleyeceğiz, arttırmaları nasıl yapacağız o kısmını göstereceğim. Kalan kısmı sadece başı böyle emin olun. Buradan sonraki kısım videolarım sıkıntısız. Onlar normal şekilde devam edecek. Şimdi ben göstermelik şöyle 10 zincir çekeceğim ama siz orijinalde 96 artı 1 çekiyorsunuz, unutmayın. Biraz önce de söylediğim gibi ben göstermelik şimdi hemen kısaca göstermek için 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane şöyle zincirimi çektim. Bir tane de fazlalık için çekeyim. Şimdi nasıl başlıyorum? Döndürüyorum. İkinci zincirin arkasındaki, bakın şu arkadaki tümseklere basıyoruz. Şöyle top top olan yerlere batıyoruz. Klasik sık iğne. Burada herhangi bir şey söz konusu değil. İlk sırayı normal örüyoruz. Şöyle ikinciye orta kısmı zaten dümdüz örüldüğü için onda sıkıntı yok. Sadece önemli olan kenar arttırmalarını nasıl yapacağımızı göstermek. O yüzden dediğim gibi ben formaliteden şu anda 10 tane zincirle başladım. Hemen sıra sonuna kadar sık iğnelerimi bitirip geliyorum. Evet, şimdi bakın geldim. 10 tane sık iğnemi yaptım. Burada siz kaç tane yaptınız şu anda? 96 tane sık iğne yaptınız. 96 sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir çekip dönüyorum. Ve bakın ilk sık iğne tepesine girip buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, bu da 2. Böylelikle kenarda bir arttırma yapmış olduk. Devam ediyorum. Diğer, bakın aynen. Siz de aynı bu şekilde sık iğne yaparak devam edeceksiniz. Böylelikle ne olacak? 96 olan ilmek sayımız bu sırada 98'e çıkmış olacak. 96 tane sık iğnemiz vardı. Bu sırada 98 tane sık iğnemiz olacak. Evet, bakın sonuncuya bir tane battım. Şimdi aynı noktaya bir tane daha batıyorum. Geldim, aynı yere bir tane daha battım. Böylelikle aynı arttırmayı hem başta yapmış olduk hem sonda yapmış olduk bu şekilde. Yine zincir çekiyorum, dönüyorum, geldim. İlk sık iğne tepesine giriyorum ve yine buraya çift batıyorum. Hep bu şekilde yapacağız. İlk ilmek ve son ilmek hep çift olacak. İstediğim
seviyeye gelene kadar. Şimdi size zaten onu bitirince ne kadar örmüş olduğumu söyleyeceğim. Bakın geliyorum yine sıranın başına doğru. Bakın bu arada elimdeki de yumuşak yerli rafya. Size de fikir olmuş olsun bu açıdan. Geldim bakın son sık iğne tepesine. 1, aynı yere bir daha girdim. 2. Böylece bakın şu şekilde böyle etek gibi genişliyoruz, gidiyoruz yavaş yavaş. Şimdi tekrardan bakın yine bir zincir çektim, döndüm. Aynı diğer sıralarda olduğu gibi ilk ilmeğimizin içine 1, 2 tane batıyoruz. Sonrakilere normal, aradakileri hep aynen örüyoruz. Ne yapacağım? Yine sıra sonuna geleceğim. Yine çift batacağım. Yine döneceğim, sıra sonuna geleceğim, çift. Her sırada ilmek sayınız 2 artacak. İlk sıramızda 96 idi. Sonra 98 oldu. Sonra 100 oldu. Sonra 102 diye gidecek. Bu şekilde artacak. Hemen dilerseniz ben istediğim boya gelene kadar örüp geleyim. Evet, şimdi geldik artık arttırmalarımızın sonuna. Bakın şimdi ne yaptım, kaç sıra yaptım, hemen bunu göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüzde sık iğneleri git gel ördüğümüz için her 2 sıra bakın bir trabzanmış gibi görünüyor şu şekilde. Yani ne yapmışım? Bakın toplamda 12 sıra örmüşüm. 12 sıra ördüm. Birinci sıradan itibaren de her kenarda arttırma yaparak gittim. Bakın bu şekilde çantamızın şöyle baktığınız zaman sap kısmına doğru bakın gelmiş bulunduk bu şekilde. Şimdi hemen ölçüleri söylemek istiyorum. Çünkü farklı ipler kullanıyorsanız eğer ki bu durumda ister istemez ölçüleriniz de değişecektir. En olarak bakın şöyle göstereyim. 7 santimlik bir enimiz var. 7 santim. Şimdi boy olarak önce bir başlangıç boyunu söylemek istiyorum. İlk birinci sıramızın boyu. Bakın şöyle 50,5. Tam şurası. Şöyle göstereyim. 50,5 santime denk geliyor. Uç kısmını ölçelim. Şöyle uçtan tutalım. ...64 santim. Bakın 64 santimlikte bir şu en son en uzun kısmı diyebilirim. Şimdi yan tarafa tabii ki de çantanın yan körükleri geleceğiz. O kısmı daha sonra yapacağız. Şimdi bundan sonra hemen kaç sıra öreceğiz onu söyleyeyim. Şimdi şu şekilde toplam 64 sıradan oluşacak bu çantamız. Bakın 64 sıradan oluşacak. Bunun 12 tanesini şimdi yaptık. 12 tanesini de aynı şekilde sona bırakacağız. 24. 64'ten 24'ü çıkarttığımız zaman arada 40 sıra kalıyor. 40 sıra boyunca şimdi ne yapacağız? Orta gövde kısmını, yani şu ortadaki düz kısmı yapacağız. Yani hiçbir arttırma eksiltme yapmadan şimdi git gel git gel git gel dediğim gibi bir 40 sıra daha öreceğiz. Onun için ne yapın? Hemen şu arttırmanın bittiği yere bir işaretleyici takalım hemen. Evet, bakın bu benim arttırma yaptığım son sıra. Bu sıradan itibaren şimdi biraz önce söylediğim gibi 40 sıra yapacağız. 40 sırayı yaptıktan sonra tekrar bu sefer kenarlarda eksiltmeye gideceğiz. Ve buradaki görmüş olduğunuzun tam tersini yapmış olacağız. Yani burada arttırdık, diğer tarafta keserek gideceğiz. Her sıra sonunda yine bakın bir tane zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. İlk
sık iğneden itibaren yine her sık iğnenin içine bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Orta kısmı ördüğümde de yine oranın kaç santime denk geldiğini söyleyeceğim. Dediğim gibi benim 12 sıram 7 santime denk gelmiş. Sizin daha fazlaysa o zaman siz ona göre daha erken de bırakabilirsiniz. İpinize göre ayarlayın. Santimleri baz almanızı o yüzden tavsiye ederim. Çünkü daha kalın bir iple çalışıyorsunuzdur. Daha büyük bir tığ numarasıyla çalışıyorsunuzdur. Bu durumda bu ölçüler size çok büyük gelebilir. Santimleri dikkate alın. Biraz önce söylediğim gibi şu ilk başlangıç santimiyle başlayın ve biraz önce söylediğim şu son sıradaki santime geldiğinizde de bırakın. Böylelikle siz de aynı ölçülerde çanta elde edebilirsiniz. Dediğim gibi sayıyı aynı tutturmak zorunda değilsiniz. Hemen şimdi bu şekilde git gel git gel, ne demiştim, 40 sıra. 40 sıra örüp geleceğim ben. Sonrasında artık eksiltme kısmına geçeceğiz. Evet, çantamı istediğim, söylediğim yere kadar ördüm. Bakın işaretlemiştim. Son arttırmayı yaptıktan sonra 40 sıra öreceğimi söylemiştim. Hem 40 sıramın ne kadar geldiğini de sizlere hemen söyleyeyim. Bakın işaretlediğim yerden itibaren biliyorsunuz, hep söylüyorum, iplerimiz farklı, ellerimiz farklı. Buna bağlı olarak tığ numaralarımız değişebiliyor. Lütfen bu çantada da örgü sıra sayımı değil, lütfen santimleri baz alın. Daha doğru bir boyutta çanta elde etmiş olacaksınız bu durumda. Bakın 22 santim. Şu orta kısım 22 santim olacak. Şimdi diğer tarafını da aynı şekilde böyle şimdi simetriğinde aynı hatta oluşturacağız. İlk başta arttırarak yapmıştık bunu. Şimdi tam tersi keserek yapacağız. Bu tarafa doğru giderken kesmeye başlayacağız. Nasıl kesiyoruz? Hemen dilerseniz örmeye başlayalım. Şimdi öncelikle yine bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Artık biraz yaklaşayım dilerseniz. Şimdi ilk batmam gereken yer biliyorsunuz burası. Buraya batıyorum. Çekiyorum ama çıkartmıyorum. Şimdi yanındaki sık iğnenin tepesine giriyorum. Yine ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın tığımın üstünde 3 tane var. Şimdi üçünü birden topluyorum. Böylece 2 ilmeği 1 ilmeğe düşürmüş oldum. Devam ediyorum. Şimdi yanından normal sık iğnelerimi yaparak ilerleyeceğim. Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar, yani 2 sık iğne kalana kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna gelelim. Aynı şekilde nasıl kesme işlemini yapacağız onu göstereceğim. Evet, geldik sıra sonuna. Bakın 2 tane sık iğnem kaldı burada. Hemen ilkine batıyorum. İlmek çıkartıyorum. İkincisine giriyorum şimdi. Sonuncu ilmekler biraz zor oluyor. Evet, ondan da bir ilmek çıkarttım. Şimdi üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Tekrardan yine keserek başlayacağız. Bu işlemi sürekli tekrarlıyoruz. Her sıra başında ve her sıra sonunda olmak üzere. Bakın yine aynı şekilde ilk ilmeğimiz burası, görüyorsunuz. Battım, çıkarttım.
İkincisine battım, çıkarttım. Şimdi üçünü birden topladım ve yine kesme işlemimi gerçekleştirmiş oldum. Karıştırmamak için ilk kesmeyi yaptığım yere bakın. İlk ilmeğe bir tane işaretleyici taktım. Burası benim eksiltme yapmış olduğum ilk sıram. Hatta şöyle tam yanına takayım. Evet, bu sıra benim ilk eksiltme yaptığım sıra. Bu şekilde keserekten ilerliyorum. Ne zamana kadar? Bakın buradaki kadar eksiltme yaptığım zaman. Yani kaç sıra yapmıştık? Hemen hatırlayalım. Pardon, burada arttırma yapmıştık. Özür diliyorum. Kaç sıra yapmıştık arttırmamızı? Şöyle düşünelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hatta şu işaretleyicimizin olduğu yerden yapalım. Daha net olsun. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 sıra olacak. Bu şekilde eksiltme yapılan sıramız. Zaten şimdi birinci sırayı yaptık. İkinciyi yapıyoruz bakın. Bu sırayı yaptıktan sonra 10 sıra kalmış olacak. Her sıranın hem başında hem sonunda unutmuyoruz. Hem başında eksiltme yapıyoruz hem sonunda eksiltme yapıyoruz. Şu ilk baştaki görmüş olduğunuz ilmek sayımıza gelene kadar, şu ilk baştaki ilmek sayımıza gelene kadar kesmelerimizi yapalım. Gelelim ve artık çantamızın yan parçalarına geçelim. Hemen onunla ilgili de bilgilerini vereceğim. Yan parçalarımızı da hazırladıktan sonra artık geri kalan detaylara geçeceğiz. Gerçekten harika bir çanta yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Siz de benimle bu çantayı örersiniz diyorum. Hemen gövdemi bitirip geliyorum. Evet, yan parçalarımızı da hazırladık. Bakın bunu örmeye devam ediyorum şu anda. İpekleme aşamasındayım. Şimdi bunu göstermeme gerek yoktu. Çünkü zaten gövdedekiyle aynı, birebir aynı örnek olduğu için göstermeme gerek kalmadı. 22 zincirle başlıyorum. 22 zincir çekip 21 tane sık iğne yapıyorum. Bu 21 sık iğneyi hiç arttırıp eksiltmeden dümdüz bir şekilde 36 sıra örüyorum. Hemen ölçüsünü de söyleyeyim. Yan parçalarım ne kadar olacak? Evet. Bakın 20 buçuk gibi bir yüksekliği var. Görüyorsunuz 11 santimde enimiz var. Bunu da aynı yüksekliğe getireceğim ben şimdi. Yan parçalarımızı da bu şekilde hazırlıyoruz. Dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum. 22 zincirle başlayıp 21 tane sık iğne yapıp bu şekilde parçaları devam ettiriyoruz. Şunu diyebilirsiniz, sık iğne yerine trabzan örsek olmaz mı daha çabuk gitmesi için? Bu çantada trabzanı tercih etmememizin sebebi çantamızın daha sıkı, daha dik bir görüntüye kavuşması. O yumuşak görüntüye de olmasını istemiyoruz. O yüzden bu şekilde sık iğne ile yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, şimdi çantamızın geldik detaylarına. Bakın bir tarafını sizler için ben önceden birleştirdim. Görüyorsunuz. Bu şekilde dikerek birleştirdik. Ön kısmına da biraz parlıyor ama siyah olduğu için bakın bu şekilde bir işleme yaptık. Böyle bir başak görüntüsü elde ettik. Şimdi aynı şekilde şöyle göstereyim. Diğer tarafının da tekini ben yaptım. Diğerini birlikte yapacağız. Nerelere yapıyoruz, ne şekilde yapıyoruz hepsini açıklayacağım. Ama öncesinde şu çantamızın şu birleştirmiş olduğum bakın bir tarafı, bu tarafını da sizlerle birlikte birleştirelim. Çantamızı tersten dikiyoruz. Şimdi o yüzden çantamızı çeviriyorum. Önce tersine çeviriyorum çantamızı. Evet bakın şimdi örgümün de hemen bakıyorum. Şu ağız kısmı, bakın şurası taban başlangıç kısmı. Şurası da ağız kısmı. Ağız kısmının, düz kısmının dışa gelmesini istiyorum. Görünür olmasını istiyorum. O yüzden bakın tersinde olduğum için şu an bu şekilde çeviriyorum. Yani çantamızın yüzüne çevirdiğimizde o ağız kısmına gelmiş olacak. Şimdi öncelikle işaretleyiciyle
bir yerlerini işaretleyeceğim. Bunun için buradaki ilk bakın sık iğnemi tepemi seçiyorum. Burada da görüyorsunuz yine aynı şekilde şuradaki ilk kenardaki şu tepeyi seçiyorum. Burayı bir işaretledim. Şimdi şöyle düzgünce bir koyuyorum ilk etapta. Bakın hiç saymadan öncelikle şu şekilde koyuyorum. Yine aynı şekilde buradaki karşısına gelen noktayla da burayı işaretliyorum. Şimdi aynı işlemi bu taraf için yapacağım. Bakın buradaki ilk sık iğne tepem ve buradaki ilk sık iğne tepesiyle de bunu işaretledim. Yine aynı hizaya şöyle getiriyorum. Yine bir de bu köşeyi tutturuyorum. Sonrasında şöyle bir kontrol ediyorum. Bakıyorum burası da denk gelmiş mi? Vallahi bakın burası da aynı şekilde. Burası fazla olsun ama az olmasın. Çünkü bu dönüşü sağlayacağız ya orada. Burası dediğim gibi fazla olsun az olmasın. Bizim için önemli olan o. Şimdi şu kenardan başlayacağız. Yani şu parçamız, yan parçamız içte olacak şekilde şöyle dikmeye başlıyorum. İpimden iğneme geçirdim. Burada ilk işaretleyiciyi taktığım noktadan giriyorum. Aynı şekilde karşıdan da giriyorum. Bunu çıkarttım. Şöyle bir parça kalsın orada. Şimdi şu örgümün hep bana bakan iç tarafındaki ilmeklerinden alıyorum. Şöyle sıkıştırdım güzelce. Bu ipi daha sonra gizleyeceğiz. Şimdi burada artık biliyorsunuz bir şöyle yanlarda bakın tam şu sık iğnenin kenarlarına dönerken yaptığımız zincirlerden kaynaklı şurada bir kısım var. Buradaki sık iğne için bir de şuradaki sık iğnelerin yan kenarı var. Şimdi öncelikle buradan bir tane aldım. Buradan bir tane aldım. Şöyle gösteriyorum. Şimdi güzelce sıkıştıracağız buraları. İpimizin sağlam olması iyi olur. Bakın şimdi benden taraftaki sık iğnenin bir parçasını, bir lobunu alıyorum. Karşıdaki sık iğnenin yine bir lobundan giriyorum. Geldim. Girdim bakın. Sırayla takip ediyorum şimdi. Buradaki her bir sık iğneyi karşıdaki her bir sık iğne ile eşleştiriyorum. Bakın sırada buradaki çıkıntımız var. Şu sıradaki bu. Bunun sıradaki ise bu. Bir lobundan giriyorum. Sıradaki. Son kez gösteriyorum. Bakın bu sıradaki bir tane, buradaki bir tane. Bu şekilde şimdi bir sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldiğimizde köşeyi nasıl döneceğiz hemen onu göstereceğim.
Evet, geldik köşeye. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki Meltem Hanım, bunu neden dışarıdan dikmedik? Yani neden içinden dikiyoruz? Bakın, şu köşe hattını bu çantada istemiyoruz. Yani dıştan diktiğimiz takdirde şurada şöyle bir hat oluşacak. Kenarda bir köşe, sivrilik oluşacak. Bunu istemiyoruz bu çantada. Daha yuvarlak hatlı bir çanta olmasını istediğimiz için tersinden ve içinden dikiyoruz. Şimdi bakın, buradaki ilk tepem burası. Buradaki sıradaki sık iğnem burası. Şimdi burada da yine bakın, yine aynı şekilde bana bakan lobdan giriyorum. Karşıda da bana bakan lobdan giriyorum. Şimdi dönüyorum bu tarafa. Şöyle bir döndüm. Şimdi sıradaki, bakın buraya batmıştım. Sıradaki yer, şöyle tekrar kontrol edeyim. Evet, oraya batmıştım. Sıradaki tepemiz burası. O zaman burada da sıradaki tepemize giriyoruz. Zaten eğer sayıları birebir benimle aynı yapıyorsanız tam gelecektir. Yani tam tamına olacaktır. Çünkü ben sıra sayısını, yüksekliği hepsini ilmek sayılarına göre hesaplayarak yaptım. Ağız ağza bütün ilmekleri birbirleriyle tutturduğunuzda zaten doğru sayıya ulaşacaksınız. Ama sayılarınızı değiştirdiyseniz o zaman güzelce hizalayın. Karşısına ne geliyorsa orayı o şekilde birleştirin. Bakın, yine tekrar söylüyorum. Burada da bana bakan ilmek, burada da bana bakan ilmek. Yani o zaman ne olmuş oluyor? Burada dışarıdaki ilmek, burada içerideki ilmek. Şimdi aynı şekilde bu köşeyi de dönüyoruz. Bakın, böyle geleceğiz. Bu köşeyi de döneceğiz. Şimdi şu kısma kadar, ağız kısmına kadar hemen dikiyorum ve geliyorum. Evet, çantamızın yanını diktik. Çevirdim. Çantamızı döndürdüm. Şimdi bakın, demiştik ya, şurada şu başaklarımızı yapıyoruz. Şimdi bu başakları yapacağız birlikte. Şimdi öncelikle çantanın ortasını buluyorum. Hatırlarsanız şu orta kısım 20 idi. 20'nin ortasını, pardon, 40 sıra vardı. 40'ın ortasını buldum. 20. Şimdi orta kısım bu. Burada bir sağında bir solunda olmak üzere 2 tane boşluk bırakıyorum. Ve sonrasında işlemeye başlıyorum. Bundan 24 tane olacak şekilde yapıyorum. Şu hemen böyle tabanın sıfırına değil de hafif üstüne, çünkü zaten o kısım gözükmüyor. Şöyle 24 olacak şekilde yapacağım. Şimdi bakın, ben burada bir tanesini yapmıştım. Görüyorsunuz. Şurası orta noktamız. Ortanın şurada bir solunda bıraktım. Şimdi bir sağında bırakacağım boşluk. Ve benim başağı yerleştireceğim yer tam olarak şurası. Şu nokta. Şimdi buradakinin aynısını yapıyorum. Alttan başlayacağım. Şimdi benim ipim Milano rafya olduğu için ben 6 kattan yaptım bu başakları. Sizin ipiniz, siz daha kalın bir iple çalıştıysanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Yani siz 3 katla da ya da duruma göre 4 katla da yapabilirsiniz bunu. Ama benim gibi Milano ile çalışıyorsanız bir 6 kat yapmak gerekiyor bu başaklar için. Şimdi görüyorsunuz, şöyle göstereyim. Şu orta noktadan başlıyoruz. 2 arada boşluk bıraktım. Bakın, orta hattım şurası. Şu hattan başlayacağım ama bunun hizasından başlayacağım. Bakın, tam olarak hizası, orta noktası burası. Şimdi yine emin olmak için ilkini yaptıktan sonra şöyle bir sayacağım. Bakalım doğru hizayı tutturmuş muyum? Yani bunu size göstermek için söylüyorum. Çünkü tam ağız kısmında, bakın görüyorsunuz, 0'a 0 son yerde bitmesi gerekiyor. O açıdan. Şimdi sayıp bunu kontrol edeceğiz. Nereye batıyorum bir sonraki ilmeğimi? Bakın, burası onun hizası. 1, 2 üstüne batıyorum. Bakın, hep 2 üst çapraza giriyorum. Şimdi buradan girdim.
Tabi biraz katlı olduğu için geçmek zor olabiliyor. Şimdi birazcık şöyle çekeceğim. Şu aşamaya geldikten sonra şimdi güzelce rafyalarımı şöyle bir düzeltiyorum. Herhangi bir şekilde burgu olsun istemiyorum. Çünkü bu kadar fazla rafyayı aynı anda aynı bollukta olması gerekiyor. Bakın düzgün bir şekilde çektim. Şimdi dedim ya, kontrol etmeye başlıyorum. 2 sıra üstü. Bakın burası değil burası. Burası değil burası. Burası değil burası. Burası değil burası. Hep birer atlayarak batacağım. Burası değil burası. 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 Evet, bakıyorum son noktaya ulaşabilecek miyim? Yoksa, çünkü bir ilmek bile kaydırsam ne olur olmaz. Geldim. Geldim. Hesaplıyorum şöyle. Hep birer aşırı hesapladım ve sonunda bakın tam uç kısımda bitecek. Demek ki doğru yerden batmışım diyorum. Şimdi geliyorum. Bakın tekrardan aynı noktadan tekrardan çıkıyorum. Bu arada ipimin ucunu düğümledim. 6 tane ipi birbirine düğümledim. Arkada düğümüm var. Çıkmaması için. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Diğer çapraz köşeye geçiyorum. Bakın bu sefer bunu bu tarafa yatıracağım. Yani yine şu hizadaki, bakın buraya batıyorum. Yani bu çapraza batıyorum. Bakın yine çekiyorum, çekiyorum. Ne zaman ki şöyle bir kısım kaldı, şöyle güzelce elimle düzeltiyorum. Gerginliklerini eşitliyorum, dengeliyorum ve elimi çekiyorum. Ve böylelikle bakın düzgün bir başak elde etmiş oluyorum. Şimdi nereden çıkıyorum? Yine orta noktadan çıkacağım. Çıkarken bakın görüyorsunuz, atlıyorum. Bir tane ikinciden çıkıyorum. Çektim şimdi ipimi tekrardan. Geldim. Çıkarttım ipimi, görüyorsunuz. Yine aynı şekilde çapraza gidiyorum. Bunu yaparken de başaklarımın çok şimdi sonradan yapılan biraz daha üstten olduğu için daha büyük düşüyor. Onu dengelemek adına ilkini bunda yaptıysam bir sonraki sırada ilki bu tarafa yapıyorum. Bakın bir tane atlıyorum ikinciye. Bu çantada bu işleme olduğu için ben astar kullanacağım. Eğer astar kullanmak istemiyorsanız iplerinizi daha özenli bir şekilde saklamanız gerekiyor altta. Ben astar kullanacağım için normal düğümlüyorum bittiği yerleri. Nasıl olsa astar kapatacak diye. Bakın yine aynı orta noktadan çıkıyorum. Çıktım. Bu sefer bakın en son batılan yer, şöyle göstereyim, burasıydı. Bir atlıyorum, diğerine geçiyorum. Evet. Yine bakın şöyle yaklaştım. Güzelce elimle düzeltiyorum. Gerginliklerini eşitliyorum ve asılıyorum. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın bu şekilde başaklarımızı yapıyoruz. Yine ortadan çıktım. Bakın bir atladım. İkinciden ortadan çıkıyorum. Şimdi bu sefer
Yine dengelemek adına en son bunu yapmıştım. Bu sefer ilk bu tarafı yapıyorum. 1, 2. Bir delik boş bıraktım. Diğer deliğe batıyorum. Evet. Bakın bu şekilde düzgün bir başak görüntüsü elde etmiş oluyoruz. Şimdi bunu kenara alıyorum. Ben bu şekilde devam edeceğim. Dediğim gibi tam ortada 2 boşluk bırakıyoruz. Kenarlarına yine 2 tane örneğe, yani şöyle sık iğnelerimizin biliyorsunuz bir ters yüzü şöyle bir hat oluşturuyor. Yani burada aslında 4 sıra sık iğne var. 4 sıra sık iğnenin üzerine kuruyoruz başaklarımızı. Ortada 4 tane sık iğne sırası bırakıyoruz. Yine 4 tane sık iğne sırasına da diğer başaklarımızı kuruyoruz. Çantamızı mutlaka ütülüyoruz. Milano rafyayı ütüleyeceksek tavsiyem mutlaka bez koyun. Çünkü hepimizin ütüleri farklı farklı. Bazı ütülerin tabanları gerçekten çok kaliteli oluyor ve hiçbir şekilde yapışmıyor. Ya da tabanlık kullanılıyor. Ama Milano rafyanın viskon olduğunu unutmamamız lazım. Yani naylonlu bir ip. Naylonlu bir ip olduğu için de yapışma ihtimali çok yüksek. Benim de zamanında ilk yaptığım Milano rafyada başıma gelen bir durum. O yüzden sizi uyarıyorum. Mutlaka Milano rafya ile ördüğünüz çantalarınızı ütülerken tavsiyem mutlaka bez kullanın. Çünkü görüyorum videolarda vesaire ya da reelslerde görüyorum mesela normal ütüyü basıyorlar ama herkesin ütüsü aynı değil. Bazı ütüler yapışabiliyor. Bu ayrıntıyı vermek istiyorum. Lütfen dikkat edin. Mutlaka bez koyup o şekilde ütüleyin. Yüzü böyle ister istemez sertleşiyor eğer çıplak halde basarsanız dedim. Şimdi gelelim saplarımıza. Bakın bu çantamıza şu şekilde bir sap hazırlıyorum. Bu sapımızı hatta şöyle düzgün kısmını çevireyim. Yapılmış kısmını çevireyim. Bakın şuradan dikmeye başlayacağız. Bu sapımızı şu şekilde, aynı şekilde burayı da bu şekilde dikeceğiz ve böyle bir sap oluşacak. Gerçekten çok güzel. Instagram'da Atelier Ata diye sayfası var. Sevgili Gülcan Hanım'dan gördüğüm bir saptı bu. Çok uzun zaman önce paylaşmıştı ama bana hiç çantalarımda kullanmak nasip olmamıştı. Bu çantada orijinalinde normalde şu arada bunu örnek olarak konmuştu. Ben üstüne atma olarak yaptım. Ve burası da yine saç örgüsü halindeydi. Yani normal rafyayla elle örülmüş bir saç örgüsü vardı. Ama orada onu gerçekten çalışmak çok zor. Ve Milano rafya gibi bir rafyayla o saç örgüsünü elde edebilmem için her bir tutamında en az 25 tane ip tutmam gerekecekti. Yani toplamda 75 tane ip tutmam gerekecekti. O şekilde de düzgün bu örgüyü sağlamak gerçekten çok zor ve bunu videoda anlatmam çok zor olacaktı. O yüzden aklıma geldi, dedim bu sapı yaparsak bu çantaya şahane olur. Bakın çok güzel görünüyor. Kendisine de buradan selamlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz bu paylaşım için. Burada şimdi bu sapı nasıl yapıyoruz onu anlatacağım. Şimdi bakın bu sap aslında 2 sap. Böyle birbiri içine geçirerek yaptık bu sapı. Şöyle biraz sökeyim göstereyim. Bakın görüyorsunuz aslında 2 tane parçadan oluşuyor. Yani parçamızın bir tanesi bu. Şimdi bu parçadan bu çanta için 4 tane hazırlayacağız. 2 tanesi sapın bir tarafını oluşturacak. 2 tanesi sapın diğer tarafını oluşturacak. Şimdi ben bir tarafı göstermek için önceden size hazırlamıştım. Şimdi bunu birlikte hazırlayacağız. Gerçekten çok zevkli, çok da pratik bir çanta sapı bu. Bu çantaya da bu kullanım şekliyle de çok yakıştı diye düşünüyorum. Şimdi hemen dilerseniz örmeye başlayalım. Şu detayı hemen vermek istiyorum. Ben saplara geldiğimde ipimi tek kata indirmek zorunda kaldım. Bunun sebebi de ipim çok az kaldığı için. Yani şöyle aklınıza bir şey gelmesin. İşte Meltem Hanım siz çift katla örmüştünüz çantayı. Biz tek katla ördük. Örneğin başka bir rafya ya da kağıt iple ördüğünüzü düşünelim. O zaman biz ne yapacağız? İpimiz bizim ince değil şimdi. Bunun hiçbir önemi yok inanın.
Ben sadece ipten tasarruf etmek için tek kata düşüyorum şu anda. Eğer ipim yeterli miktarda olsaydı sapımı da yine çift kattan devam edecektim. Onu söyleyeyim. Şimdi ipi tekrar sipariş süreciyle uğraşıp çantayı geciktirmemek adına sapı tek katla yaptım. Nasıl olsa dedim iç içe geçirdiğimizde çift kat etkisini az da olsa yaratıyor. O yüzden o konuda bir endişeniz olmasın. Ben şimdi tek kata düştüğüm için 3 milime geçiyorum ama tekrar söylüyorum, siz aynı ipinizle devam edin. Aynı ipinizle devam ettiğiniz için de aynı tığ numarasıyla devam edin. Şimdi başlayalım dilerseniz sapımızı yapmaya. Öncelikle 6 tane zincir çekerek başlayacağım. Bakın birinci zincirimi çektim. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi tığımın üstünü 4 kere doluyorum. Bir kere doladım. 2, 3, 4 kere doluyorum. İlk zincirimin içine giriyorum. Ve başlıyorum. 2, 2, 2, 2, 2. Bakın böylelikle zincirimin boyu ne kadarsa trabzanımın boyunu da o kadar uzatmış oldum. Tekrar başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimi bakın kaç kere doluyorum? 1, 2, 3, 4 kere doluyorum. Geldim buraya. En son ikisinin birleştiği tepeye. Bakın ikisine birden giriyorum. 2, 2, 2, 2, 2. Böylelikle bu şekilde gözler oluşturmuş oluyorum. Kaç tane yapacağım? 21 tane bu şekilde göz oluşturacağım. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir. 1, 2, 3, 4 kere doladım. Bakın yine ilk zincir değil, bakın zincirin altında şu ikisinin birleştiği son nokta. Buraya giriyorum. Başlıyorum. 2, 2, 2, 2 ve toplamda hepsi birden bitmiş oldu. Şimdi bu şekilde gösterdiğim gibi 21 tane yapalım. 3, 4, son kez gösteriyorum. 5, 6, 2, 3, 4 kere doladım. Geldim. İki tepesinin ikisine birden girdim. Bakın burada. 2, 2, 2, 2, 2. Böylelikle 4 tanesini yapmış oldum bile, bakın. Hemen kalan 17 taneyi daha yapayım. Yani toplamda 21 tane olsun. Ondan sonra nasıl devam edeceğiz hemen göstereceğim. Evet, 21 tane halkamızı hazırladık. Şimdi geldim. Bakın içlerini doldurmaya başlıyorum. Her bir bölüme 7 tane yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Geçiyorum, bakın hiç arada herhangi bir zincir çekmeden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen geçiyorum yan tarafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın bu şekilde her bir kenara 7 tane sık iğne yapıp geliyorum. Evet, geldim, bakın son deliğin içine 3, 4, 5, 6 ve 7.
Bakın ipin olduğu başladığım yere kadar 7 taneyi yaptım. Şimdi 7 tane daha yaparak ipi de arasında gizliyorum. Karşı tarafa geçiyorum şimdi. Şimdi sayalım bir. 7, 3, 6. Sonuncuyu da yaptık mı? İpi bu kadar yürütmem yeterli. Burada kesebilirim. Şimdi geçtim yan tarafa. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Aynı şekilde devam ediyorum. Görüyorsunuz. Artık daha belirgin bir şekilde oluşmaya başladı. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde yine buraya da 7 taneyi yapıyorum ve bitiriyorum. Hemen onu da halledip geleyim. Sonra bu iki sapı birbirinin içinden geçirerekten bu hale nasıl getiriyoruz hemen onu göstereceğim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi saplarımızı hazırladık. Şimdi artık bunları birbirinden içine geçirerekten bakın ilk olarak şöyle başladım. Sonrasında üstteki parçayı alttaki ikinci delikten geçirdim. Bakın şu şekilde geçiriyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuz üstteki parçayı alttaki deliğin içinden geçiriyorum. Üstteki parçayı alttaki delikten bakın. Üstteki parçayı yine alıyorum. Alttaki delikten geçiriyorum. Şurayı yanlış takmışım, bir saniye. Şu delikten geçmemişiz. Evet, şimdi oldu. Zaten belli ediyor görüntü kendini. Bakın üstteki parça alttaki parçanın içinden. Geçirdim. Şimdi yine üstteki parçayı alıyorum. Alttaki parçanın sıradaki deliğinden giriyorum. Hep aynı şekilde ilerliyoruz. Örgümüz katlanabiliyor. Evet, üstteki parça bakın alttaki. Yani her deliğin içinden mutlaka geçmemiz gerekiyor. Hep üstteki parça alta geliyor. Haliyle alttaki parça da üste geçmiş oluyor. Sürekli elimle şöyle düzeltiyorum. Herhangi bir şekilde kontrol, burkulma olmasın. Bakın sıradaki. Bakın bu şekilde dönebiliyor. Bunu şöyle döndürüyorum elimle yüzüne. Üstteki parça alttakinin içinde. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Elinizi alınca zaten fark edeceksiniz. Şöyle şu tarafı göstereyim, daha net anlaşılır. Bakın şöyle iç içe geçmiş bir görüntü oluşuyor. Bakın şöyle. Hani balık kılçığı dediğimiz bir saç örgüsü stili vardır. Aynı onun gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Burada bitmiş halini
görebiliyorsunuz. Hemen santim olarak kaç santime karşılık geliyor onu da söyleyeyim. Evet, şöyle bakın, şu alttaki en uç parçadan itibaren ölçüyorum. Şöyle son gerilmiş haliyle göstereyim. Evet. Şöyle 57,5 gibi, 57 diyebiliriz. 57 santime karşılık geliyor sapımızın bitmiş uzunluğu. Dediğim gibi dikeceğiz. Zaten şu kısım ister istemez bakın asılabilirsiniz. Çünkü elinizle zaten içine çantanın yük bindiğinde bu şekilde asılı uzamış olacak. O yüzden baştan bunu zaten kendiniz uzatabilirsiniz. Evet, son derece güzel bir sap oluyor. Dilerseniz ben diğerini hemen iç içe geçireyim, bitirip geleyim. Şu umarım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Her bir deliğin içinden geçmiş olacak. Bitireyim, geleyim, hemen artık çantaya monte etmeye başlayalım. Evet, çantamız hazır, astarımız hazır, parçalarımız hazır. Şimdi bunları birleştireceğiz. Bakın hemen astarını da şu şekilde göstermek istiyorum. Yine Dakketen'den çift cepli bir astar çalıştık. Çantamızın yine köşeler bakın bu şekilde. Astar videosunu her zaman açıklamalar bölümüne ekliyorum. Astarlı yapılan çantalarda mutlaka ekliyorum. Oradan bakmanızı tavsiye ediyorum. Bakın kenarlarını aynı burada çantamızın ağız kısmında olduğu gibi şu şekilde kestik. Ben bu sefer ağız çevirmesi yapmadım. Elimle dikeceğim ve dikerken şu şekilde kendim tabii şu hattı şu şekilde bir çıtlatacağız. Sonrasında kendim kıvıraraktan dikeceğim bunu. Bu şekilde karar aldım. Ağız payını da biraz uzun bıraktım. Şöyle tok bir ağız kısmı biraz tok olsun diye. Bunu en son dikeceğim. En son dikeceğim. Ama şimdi astara gelene kadar artık diğer detaylarımızı bir yavaş yavaş halledelim. Bakın burada hali hazırda ütülenmiş bir sapım var. Bakın bu da ütüsüz hali. Mutlaka o yüzden ütülemenizi tavsiye ediyorum. Şu an kıvrık kıvrık duruyor. Bakın görüyorsunuz. Burada ise daha düzgün bir görüntü var. Bunu yaptıktan, ütüledikten sonra çantamızın şimdi şu ağız kısmına iğneyle bunu dikmeye başlayacağız. Şöyle dikeceğiz. Nereye kadar? Tam şu sınıra kadar. Şöyle sınıra kadar. Aynı şekilde bu tarafında dikeceğiz ve sapımız bu şekilde hazır olmuş olacak. Sonrasında da artık püsküllerimize geçeceğiz. Şimdi şöyle bir detay vermek istiyorum. Ben püskülde kağıt ip kullandım. Ben rafyanın püsküllerini çok sevmiyorum. Çok sevemediğim için güzel durması için rafyayı tiftiklemek gerekiyor. Tiftiklediğinizde de çok elektriklenme yapıyor. Bunu birazcık dediğim gibi viskon tarzı rafya olduğu için çok elektriklenme yapıyor. Püsküller fazla deforme oluyor, bozuluyor. O yüzden onun yerine bakın bu şekilde ki aynı siyah kağıt ipten ben püskül hazırladım. Siz de bu çantayı dilediğiniz hangi renkte yapıyorsanız kağıt ipten püsküllerini yapabilirsiniz. Zaten çantayı kağıt iple yaptıysanız püskülünü de aynen yaparsınız. Renk farkı yok. Bakın görüyorsunuz, ton farkı herhangi bir şekilde yok zaten. O yüzden bir tanesini yaptım. Öncesinde hazırladım. Şimdi bir tanesini de birlikte yapacağız püskülümüzün. Ama dediğim gibi önce şunu bir dikelim. Kendi ipinden, bakın bu çok önemli. Çantada hangi ipi kullandıysanız diktiğiniz ip mutlaka kendi ipinden olsun ki gözükmesin ve belli olmasın. Bu önemli bir detay. Şimdi bakın ipimi kopartmıyorum. Şöyle göstereyim. İpimin ucunu bu şekilde kopartmıyorum. Neden kopartmıyorum? Çünkü ben bunu bir taraftan başlayacağım, döneceğim. Ola ki ipim biterse kopartmadığım ucundan devam etmek istiyorum. O yüzden kopartmayacağım. Ucu kalacak. Diğer tarafından aynen örgüye devam edebilmek adına. Şimdi şunu bir güzelce hattını oluşturayım. Şeklini vereyim. Şuraya biraz şöyle sivri gelmesini istiyorum. Bakın şu şekilde başlayacağım dikmeye. Şu tarafa alalım.
Şimdi buradaki sık iğneden alıyorum. Ve bir yandaki hemen sık iğneden girip olduğu yer neresiyse, bakın nereye denk geliyorsa, yani şu an çok zorlanıyorum bunu kameranın altında dikerken ama şöyle biraz ayağa kalkayım, belki daha rahat gösterebilirim. Şimdi kayaya kaya gidiyorum. Bakın şöyle hattımın tam şu üstünden gitmesi gerekiyor. O yüzden alttan çıkarken de ona göre çıkıyorum. Hizayı kaybetmeden ilerliyorum. Şimdi şu kısma geçtiğimde artık tuttururken ikisinden birden tutturacağım. Saptaki 2 ilmekten aynı anda geçeceğim ve alta çıkacağım. Yine hizadan bakın çıkıyorum herhangi bir noktadan. Hizasına gelen hem alttaki şu altta görmüş olduğunuz hem üstte görmüş olduğunuz, şunu çıkartalım. Ama üstündekini böyle düzelte düzelte gidin ki nereye denk geldiği tam olsun, belli olsun. Evet, hemen bir yanındakinde alta neresi denk geliyorsa bakın çıkıyorum. Yine aynı şekilde geliyorum. Bir buradan, bir buradan. Yanındakinden şimdi böylelikle sapımız hem daha sağlam oluyor. Çünkü çok uzun bir hattan birleştirmiş oluyoruz. Hem de aynı zamanda daha şık bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın şuradan kenardan tuttura tuttura gidiyorum. Şu kenarlar kalkmasın diye kenar hattından tutturuyorum. Normalde şöyle göbekten de tutturabilirsiniz ama bu sefer kenarları sürekli kıvrılır. Onu istemediğim için bakın tekrar gösteriyorum. Bir bundan, burada buna nereye denk geliyorsa bir bundan. Yanındakinden girdim ve hizasından çıktım. Şimdi şuraya kadar geleceğim. Buradan bu sefer burayı düz bir şekilde dikeceğim. Şu ağız kısmına tutturacağım her bir köşesine. Sonrasında yine bu kenarı dikeceğim. Aynı işlemi diğer taraf için de tekrarlıyorum. Dediğim gibi ipinizi çok uzun tutmayın. Özellikle siz normal rafya kullanıyorsanız ipiniz her ilmek arasından geçtikçe yıpranır. Ya bunda öyle bir durum olmuyor ama sizin diğer ipleriniz için söylüyorum. Hem kağıt ipler için hem de aynı zamanda rafyalar için, diğer rafyalar için çok uzun tutmayın. Benim gösterdiğim yöntemle ipin ucunu bu şekilde bıraktığınız zaman zaten ipiniz bitince ne kadar yeriniz kaldıysa oradan devam edersiniz. Hemen sapların tamamını dikip geliyorum. Ondan sonra püsküllerimizi yapıyoruz ve dediğim gibi çantamın astarını dikeceğim. Kilidini yapıp takacağım. Kilit olarak da şu şekilde kilitlerim var. Siyah. Bakın görüyorsunuz. Burada tercih size kalmış. Hangi rengi seviyorsanız gold olabilir, gümüş olabilir. Bakın bu şekilde antik olabilir. Evet. Bakın çantamda kullanacağım diğer deri aksesuarlarımız. Bu. Ve yanlarına da bu derileri, halkaları geçirebilmek adına da şu şekilde şık deri klipsler kullanacağım. Arkası vidalıdır. Bu şekilde çantaya monte edebilirsiniz. Şimdi gelelim artık son aşamaya. Püskülümüzü de yaptık mı artık işimiz tamamen bitiyor. Püskülü hazırlarken ben her zaman için elimi kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Elimin şu en geniş
ayası dediğimiz kısma sarıyorum. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29, 30, 31, 32. Şimdi ipler farklı farklı. Normalde 3, 34, 35 tane saralım. Bir bakacağım. Aslında hep 36, 37 tane sararım. Ama şöyle bir kıyaslamak istiyorum. Bence bu yeterli oldu. 35 tane sarmış oldum. Şimdi bu ipi buradan kestim. Rastgele herhangi başka bir ip de olabilir. Kendi ipi de olabilir. Şimdi şu tepesine güzelce bir bağlıyorum. Bakın tutuyorum, hala elimde bırakmıyorum. Hiç karton sarmakla falan uğraşmanıza gerek yok. Bu şekilde çok kolay bir şekilde hemen hazırlıyorsunuz. Şimdi takılmasın diye şu fazlalıkları bir keselim. Makaslar da kesmiyor. Şimdi elimizle şöyle güzelce bir düzeltiyoruz. Bakın şu görüntü bizim için önemli. Şurada görmüş olduğunuz şu kavis ve şu düzgün görüntü bizim için önemli. O yüzden elimizle şimdi şöyle güzelce düzenliyorum. Bakıyorum sırasına göre. Şöyle doğru şekilde tuttuktan sonra ipimi tekrardan bu şekilde tutuyorum. Ve sarmaya başlıyorum. Sararken asla rastgele değil. Sıkıştırıyorum sırayla. Yukarı doğru sararak gideceğim. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bu ipi kesiyorum. Ve şimdi bakın bu ip altta kaldı. Bu ip üstte kaldı. O zaman ne yapıyorum? Bu ipi de aşağıya indirmem lazım. Şu sarmış olduğum iplerin arasından iğnemi geçiriyorum. Şimdi bu ipi de aşağıya alacağım ki böylelikle iki ip de aynı hizaya gelmiş olsun. Şimdi geldik. Şuradaki ipimiz ve bu ipimizi şimdi güzelce bağlıyoruz. İyice düğümledim. Neyse, önemli değil. Zaten bu ipi kesecektim. Şimdi yukarı doğru aynı şekilde bu düğümü buradaki sardığımız ipin arasına gizleyeceğiz ki daha düzgün bir görüntü oluşsun. Şu kısa ipi alıyorum. Yukarıya doğru çekiyorum. Şimdi şu düğüm kısma da bastırıyorum. Bakın onu bu şekilde sardığım ipin altına çekmiş oldum. Artık bu ipi sıfırdan kesiyorum. Yani bir tanesi şöyle aşağıya doğru uzanıyor. Bir tanesini kesmiş oluyoruz. Bakın son derece düzgün bir tepe ve püskül elde etmiş olduk. Şimdi daha kuvvetli bir makas alıyoruz. Şöyle tek seferde bakın hepsini bir kestim. Şimdi bir el ütüsüyle bütün püsküllerimi elimle şöyle düzlüyorum ve sonrasında hepsini şu şekilde eşitliyorum. Sonrasında küçük artık bakın bu şekilde püskülümüz hazır. Aynısından 2 tane yaptık. Şimdi bunları şöyle kademeli olarak sapına geçireceğim. Geçirirken de şu ara kısmını zincir çekeceğim.
Zinciri yalnız artık kağıt iple değil, normal kullandığım iple çekeceğim. Hemen şurayı temizleyip geliyorum. Evet, şimdi şöyle hafif gizleme falan yapmam icap edebilir. O yüzden ipi birazcık altında bırakıyorum. Ve şimdi ben tek kattan yapacağım. Siz normal ipiniz neyse ondan yapabilirsiniz. Evet, şimdi normal ipimi şöyle sıkıştırdım. Zincir çekiyorum. Dilerseniz çiftli zincir de yapabilirsiniz. Zincirimiz gevşek olmasın, kötü görünmesin. Böyle ne gevşek ne sıkı. Bu şekilde. Şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar çekeceğim. Ne kadar çektiğimiz zincirimin kaç santim olduğunu da sizlere söyleyeceğim. Evet, şimdi hesaplayalım hemen kaç santim olduğunu. Şöyle göstereyim. 28 santim çekmişim. 30 santim çekebilirsiniz. Şimdi bunu, şu görmüş olduğunuzu, bıraktığım payı burayı sarmak için kullanacağız. Ve zincir buradan devam edecek. Yani sonra bunu keseceğim. Eski yaptığım ipi keseceğim. Bu ipi buradan şöyle göstereyim hemen. Bakın buraya bu şekilde tutturacağım. Bu şekilde tutturacağım. 2 tur dolaştıracağım. Ondan sonra tekrardan alta sokup içinden iğneyle gizleyeceğim. Aynı şeyi diğer püskülün diğer ucuna içinde yapıyorum. Bunu da hazırlıyorum. Sonra bunu yalnız şöyle söyleyeyim. Eğer bunu sapın tamamından geçirecekseniz o zaman iki tarafını püskülü taktıktan sonra bağlayabilirsiniz. Ama hemen belirtiyorum. Eğer ola ki şöyle göstereyim. Şu şekilde halkanın içinden geçirecekseniz öncesinde bir ucunu yapın, halkadan geçirin, ondan sonra diğer ucunu yapın ki burada sabit olarak kalabilsin. Onu da söylemiş olayım. Çünkü iki tarafının püskülünü takarsanız sonra artık buradan geçiremezsiniz. Şöyle dışından bağlayabilirsiniz sadece. Tabii size kalmış. İsterseniz çıkabilir, isterseniz sabit hazırlayın. Gerçekten şahane bir çanta geliyor. Hazır olun. Şimdi bunu da yapayım. Bitireyim. Tüm detaylı astarını da dikeyim. Çıtaların nasıl dikileceğini göstermeme gerek yok sanırım. Normal siyah. Ben kendi ipiyle dikeceğim. Yani şu Milano rafyanın kendisiyle dikeceğim. Normal zaten dikişle ağız kısmına dikeceğim. Sonra detaylarını yine söylerim size. Dediğim gibi yan kulplarını takacağım. Askısını takacağım. Hepsini bitireceğim. Finalde görüşmek üzere. Çok heyecanlanıyorum. Gerçekten harika bir çanta oldu. Evet, finaldeyiz. Görüyorsunuz, şahane bir çanta oldu. Gerçekten o kadar çok böyle kullanışlı, hem aynı zamanda da böyle şıklığıyla göz dolduran bir çanta hazırladık sizlerle. Sap inanılmaz güzel oldu. Tekrardan Gülcan Hanım'a teşekkürler bu güzel tarifi için. Gördüğünüz üzere püsküllerimizi ben bu şekilde şuraya geçirmeyi tercih ettim. Zincirlerimizi de astım. Bakın son derece güzel püsküllerimiz oldu. Yine yan taraflarına bakın, şu görmüş olduğunuz halkaları astım. Ucuna sapımızı, yani dilediğimizde kol, omuz çantası, dilediğinde çapraz çanta, her türlü kullanılabilecek. Şöyle göstereyim hemen. Yine çok güzel astarını çalıştım. Bakın tam tamına, hiçbir şekilde bolluk yok, potluk yok. Elimle tutturdum. Derilerimizi de taktık. Ne yazık ki yine çok parlıyor ama umarım anlaşılıyordur. Son derece güzel oldu diye düşünüyorum. Çift cef kullandık. Yine iki kattan kullandığımız için kumaşı, bakın hiçbir şekilde ağzında, içinde hiçbir yerde dikiş pisliği yok. Boyutuyla, görünüşüyle
Bence çok güzel, çok ideal bir çanta oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım siz de benimle bu çantayı örmüşsünüzdür diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi merakla bekliyorum. Biliyorsunuz yaptığınız, izlediğiniz tüm videolar ve abonelikler ücretsiz. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.